Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz asitli yiyecekler ve asidozis. Bu konuyu işlerken asit nedir? Vücudumuzdaki asidik maddeler, moleküller nelerdir? Asidozis vücudumuzda nelere yol açar? Asitli yiyecekler nelerdir? Hangi asitli yiyecekleri yiyebiliriz rahatlıkla? Bunları konuşacağız. Asit nedir sevgili dostlarım? Aslında asidin ne olduğunu ilkokul çağlarından beri biliyoruz. Asitlik derecesi ya da alkalilik derecesi pH'in ölçülmesiyle ortaya konulmaktadır. pH ise çok basit olarak turnusol kağıdıyla ölçülebilir. Başka ölçüm cihazları da olabilir. Örneğin pH metre. Ama en basiti turnusol kağıdıdır. Asidi nasıl anlarız? Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirdiği zaman asit olduğu ortaya çıkar. Bunun renk skalasına göre de değerlendirildiğinde hafif, orta derecede ve ileri düzey asitlik ya da pH'in asitlik derecesi söz konusudur. pH bir sıvının asit formasyonunu bize gösterir. pH hidrojen iyon konsantrasyonunun logaritma 10'a göre eksi logaritma değerlendirilmesine göre belirlenir. pH'e göre 0 ile 7 arasındaki pH değerleri asidik değerler, 7 nötr değer, 7 ile 14 arası ise alkali değerleri ifade eder. Buna göre bakıldığında her sıvının belli bir pH değeri bulunmaktadır. Günlük hayatımızda asidin ne olduğunu zaten biliyoruz. Asit tahriş edici, yakıcı, yıkıcı ve parçalayıcı bir sıvıdır. Zayıf asitler suda seyreltilebilir ve basit etkileri gözükebilir. Ama orta ve kuvvetli derecedeki asitler ise yakıcıdır, tahriş edicidir, parçalayıcıdır. Asitlere günlük yaşantımızdan örnekler verelim. Örneğin sirke. Sirke seyreltik bir asetik asittir. Günlük olarak mutfaklarımızda kullanılmaktadır. Bazen de temizlikte kullanıldığı da olur. Örneğin tuz ruhu kuvvetli bir asittir ve yakıcıdır. Bu nedenle günlük kullanımda dikkat edilmesi gerekir. Akülerde de kullanılan asit sülfürik asittir. Örneğin nitrik asit gübre ve boya sanayinde kullanılır. Gerçekten tahriş edici, yakıcı ve yıkıcı etkileri vardır. Vücudumuzda ise en önemli asidin olduğu yer midemizdir. Midemize aldığımız gıdaları parçalanması gerekir, yakılması gerekir. Küçük moleküllere bölünmesi gerekir. Bunu yapacak olan da hidroklorik asittir. O da vücudumuzda, midemizde bulunmaktadır. Bunun haricinde organlarımızın ürettiği asit bulunmamaktadır. Ancak 24 saat çalışan bir organizmamız vardır ve metabolizmamızın sonucunda da hücrelerimizin çoğunluğu asit üretmektedir. Vücudumuzda oluşan asitlere örnek verecek olursak karbonik asit örneğin solunum yoluyla atılır. Fosfat ya da sülfat asitleri bunlar deri yoluyla ve idrarla atılırlar. Buna ilaveten laktik asit, pürüvik asit, sülfürik asit, asetoasetik asit ve bütürik asit gibi asitler metabolizma sonucu oluşmaktadır. Bunlar tamponlama sistemleriyle nötr hale getirilir ve vücudumuzun değişik organları vasıtasıyla dışarıya atılır. Solunum sistemi kullanılır, deri kullanılır ve idrarla atılırlar. Asidik ürünlerin çoğu yağ ve karbonhidrat metabolizmasının son ürünleridir. Peki asidozis nedir diye inceleyecek olursak asidozis kanımızın ve vücut dokularımızdaki asitlik derecesini belirten bir terimdir. Hafif, orta ve ileri derecede asidozis bulunmaktadır. Asidozis beslenme modellerimize ve vücudumuzda bulunan çeşitli hastalıklara göre ortaya çıkabilmektedir. Asidozis belli bir noktaya kadar vücut tarafından tolere edilebildiği için bunu hastalık olarak almayabiliriz. Ancak öyle bir eşik değer
vardır ki ve bu eşik değer kişilerden kişilere değişebilir. Kişilerin beslenme modellerine, yaşına, çeşitli rahatsızlıklarına göre, hastalıklara göre değişebilir. Bazılarında etki göstermeyen asitlik derecesi yani asidoz bazı insanlarda da çok fazla etkiye, problemlere neden olabilir. Normalde kan pH'ının değeri 7.35 ile 7.45 arasındadır. Yani hafif alkali derecededir. Asidozis meydana gelebilmesi için 7.35'in altında değerler bulunmalıdır. Örneğin suyun pH'i 7'dir. Kanımızın pH 7.35-7.45 arasında değişmektedir. Asidozis 7.35'in altına indiğinde meydana geldiğine göre suyun pH derecesi olan 7 kanımızda olduğu zaman biz buna asidozis demekteyiz. Kanımızın pH'i 7 bile olsa biz nötr olduğunu düşündüğümüz pH'in burada söz konusu olmadığını görmekteyiz. 7 bile olsa asidozis meydana geliyor. Asidoz solunum ve metabolik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Metabolik asidoz ise diyabetik, hiperkloremik, laktik ve renal tübüler asidoz olmak üzere alt tipleri bulunmaktadır. Peki asidozis vücudumuzda nelere yol açar? Biliyorsunuz damar sağlığımız oldukça önemli ve damarı döşeyen 40.000 kilometrelik bir endotelimiz var. Bu endotele zarar verir. Serbest radikallerin oluşumuna ve yaşlanmaya yol açar. Kilo artışına, şeker hastalığına ve şişmanlığa neden olur. Lipid ve kolesterol metabolizmasının bozulmasına yol açarak damar duvarlarında kolesterol plakları oluşturur. Ve dolayısıyla kan basıncı bozulur ve kalp damar rahatsızlıkları meydana gelir. Hücrelerimize dağıtılan oksijen miktarında azalmaya yol açar. Bunlar sadece örneklerden birkaçı ve kronik hastalıklara zemin hazırlar. Peki bizde neler olursa asidozis aklımıza gelmeli? Ne gibi şikayetler, ne gibi rahatsızlıklarda asidozisi düşünmemiz gerekiyor? Kolay yorulmak, isteksizlik, yorgunluk ve uyuklama, bulanıklılık ve odaklanamama, nefes darlığı, baş ağrısı, hızlı solunum ve sığ solunum, iştahsızlık, kalp hızında artış ve nefes kokusunda değişim. Bunlar bizim vücudumuzda asidozisin belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer sizde de bu şikayetler var ise ve uzun süredir devam ediyorsa mutlaka doktorunuza başvurun. Bende asidozis olabilir mi diye sorgulayın. Çok basit kan testleriyle neler olduğu ve hangi derece asidozis olduğu ortaya çıkmaktadır. Böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ya da kanınızın pH'i, oksijen derecesi, karbondioksit derecesi belirtilebilir ve bunlar bulunabilir. Bu nedenle eğer sizde bu semptom ve belirtiler varsa mutlaka bu testleri yaptırmanız gerekiyor. Sevgili dostlarım, son olarak da asidik beslenme ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. Asidik beslenme modellerimize ve vücudumuzda oluşan rahatsızlık ve hastalıklar sonucu asidozis yüküne göre vücudumuza negatif etkide bulunmaktadır. Biraz önce anlattığım gibi vücudumuzdaki metabolizma sonucu zaten asit yükü ortaya çıkmaktadır. Tamponlama sistemlerimiz eğer bu asit yükü nötralize edebilirlerse ne ala, o zaman herhangi bir problem ortaya çıkmaz. Ama biz üstüne üstelik asidik beslenme modellerimizi uzun süre kronik dönemde sürdürürsek artık tamponlama sistemlerimizde bir müddet sonra bize dur bunu nötr hale getiremeyeceğim ben diyecektir ve böyle olunca da artık asidozis hafif, daha sonra orta ve daha sonra da ileri düzeyde karşımıza çıkacaktır. Alkali beslenme modeline göre gıdalar ikiye ayrılmaktadır. Asidik gıdalar ya da alkalik gıdalar. Asidik gıdalar az, orta ve ileri düzey asit içeren gıdalardan oluşur. Alkali beslenme modeline göre yüksek asitli yiyeceklerin yenmesi istenmemektedir. Asidik gıdalar, az asitli gıdalar, orta derecede asitli gıdalar ve yüksek asitlik seviyesi olan gıdalar olarak üçe ayrılmaktadır. Aslında yüksek asitli gıdalar ve orta derecede asitlik gıdaları biz hayatımızda tüketmekteyiz. Alkali beslenme modeline göre yüksek ve orta derecedeki gıdaları daha az tüketmemiz vücut sağlığımız açısından çok önem arz etmektedir. Ama az asitli yiyecekleri kullanabiliriz. Bir koşulla, alkali besinlerle takviye etmek koşuluyla. Orta ve yüksek asitli gıdaları ise yine alkali besinlerle alabiliriz. Ancak bunları daha az kullanmamız gerekir. Yüksek asitli gıdaları ekranda
görebilirsiniz. Yüksek asitli gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Yüksek asitli gıdaları senede birkaç kez kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak devamlı kullanıldığı zaman vücudumuzun asitlik derecesi artacağından tavsiye etmiyoruz. Orta derecede asitli yiyecekleri vücudumuz tolere edebilir. Bunları da ekranda görebilirsiniz. Bunları yüksek asitlilere göre daha sık kullanabiliriz. Ancak ayda birkaç kezi geçmemek üzere. Daha önceden de söylediğim gibi az asitli yiyecekleri kullanabiliriz. Bol miktarda alkali beslenmeyle takviye edersek bu gıdaları almamız neden faydalı? Çünkü bu gıdaların içinde de vitaminler, mineraller, eser elementler bulunmaktadır. Alkali beslenmeyle takviye edildiği zaman vücudumuz için yararlı hale gelir. Yüksek ve orta derecedeki asitli gıdaları tüketmeyelim. Vücudumuzda asidoz oluşmasın ve biraz önce sizlere bahsettiğim rahatsızlıklar ve hastalıklar meydana gelmesin. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta alkali beslenmeyi sizlere aktaracağım. Alkali beslenme, asidik beslenmenin tam karşıtı bir beslenme çeşidi ve vücudumuza oldukça faydaları var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.